Ben çok mükemmelliyetçiyimdir. Baba, ben çok mükemmelliyetçiyimdir. Ben çok mükemmelliyetçiyimdir. Böyle şeyler kulağa karizmatik geliyor değil mi? O zaman bir daha düşünün. Çünkü mükemmelliyetçilik ertelememizin, harekete geçmemizin, hatta kaygılarımızın bile temel sebeplerinden biri olabilir. Florida Üniversitesi profesörlerinden Jerry Uelsman öğrencileriyle beraber bir deney yaptı. Fotoğrafçılık öğrencilerini 2 gruba ayırdı. Birinci gruba dedi ki bir dönem boyunca bol bol fotoğraf çekin. Hiç düşünmeden, ayrıntılara takılmadan sadece fotoğraf çekin. Dönemin sonunda ne kadar çok fotoğraf getirirseniz size o kadar çok not vereceğim diye bir de gazladı öğrencileri. İkinci gruba da dedi ki herkes dönem sonunda sadece bir fotoğraf getirecek. Ama bu fotoğraf çok güzel olsun. Yani koca bir dönem boyunca araştırın, düşünün, okuyun, çalışın, ne yaparsanız yapın. Bir tek fotoğraf getirin, çok güzel bir fotoğraf olsun. Aslında bir deney yapıyordu ama öğrencilerin bu deneyden haberi bile yoktu. Mükemmeli yakalamak için uzun uzun çalışmak mı yoksa düşünmeden sürekli üretmek mi daha mantıklı, bunu ölçüyordu aslında. Ve dönem sonu geldi. Bu adam bütün bu fotoğrafları aldı, birbirine karıştırdı hangisinin hangi gruba ait olduğuna bakmadan. Sonra aralarından en iyi olan fotoğrafları seçti ama çok ilginç bir sonuca ulaştı. Bu sonuç her aklıma geldiğinde hala daha beni etkisi altına alan bir sonuç. En iyi fotoğrafların neredeyse tamamı sürekli düşünmeden fotoğraf çeken birinci gruptan çıkmıştı. Peki ne olmuştu? Sürekli fotoğraf çeken, yani aslında sürekli pratik yapan birinci grup çektiği her fotoğrafta biraz daha deneyim sahibi oldu. Bir fotoğrafta ışığı öğrendiler, diğer bir fotoğrafta kompozisyonu öğrendiler. Bir ton hata yaparak her seferinde tecrübelerini biraz daha arttırdılar ve dönem sonunda durumları şu şekildeydi. I know Kung Fu. Peki diğer grup ne yaptı? Bak kıyamam ya. Bir dönem boyunca okudular, araştırdılar, teorilerini pekiştirdikçe pekiştirdiler. Zannediyorlardı ki bir dönem boyunca bilgi yüklenirsek dönemin sonunda öyle bir hazır oluruz, öyle bir fotoğraf çekeriz ki ortalık yerinden oynar. Peki ellerinde ne vardı? Sadece vasat birer tane fotoğraf, bir de birkaç tane fular. Biz de böyle değil miyiz zaten? Kas yapmak, diyet yapmak ya da bir projeye başlamak için en iyi planı düşüne bir batağa saplanırız. Araştırmak, plan yapmak muazzam şeylerdir ama eylem yoksa ortada hiçbir halta yaramaz. Eskilerin de dediği gibi kitap yüklü birer eşek haline de gelebiliriz. Tabi bu işin sadece bir yüzüydü. Kimisi var araştırmıyor bile. Daha doğrusu araştırmaya bile başlayamıyor mükemmelliyetçiliği yüzünden. Veya en klasiği şöyle diyor: şartlar bir tamam olsun o zaman başlayacağım. Ah şartlar ah, 35 yaşındayım, daha şu şartların tam olduğuna bir denk gelmedim. Biz hareket halindeyken yolda öğreniriz. Deneyim kazana kazana özgüvenimiz gelişir. Bırakın ilk yaptığınız denemeler berbat olsun. Özellikle berbat olsun hatta. Yazmak mı istiyorsunuz? Kendinize şu sözü verin: yazacağım ve bittikten sonra istersem yırtıp çöpe atacağım. Kime ne? En azından bir tecrübe edinmiş olursunuz. Gelelim işin psikolojik boyutuna. Peki mükemmelliyetçilik bize ne yapar? Öncelikle sürekli ertelememize sebep olur. Aklımıza o mükemmel fikir gelmez ki başlayalım. Bir fikrim var ama tam değil sanki. Ya da o mükemmel fikir gelir ama şartlar bir türlü mükemmel olmaz ki başlayalım. Mükemmeli arzulayan kişi erteler durur. Erteler durur. Potansiyellerine bir türlü ulaşamazlar. Hep içlerinde şöyle bir ses vardır: bir gün benim günüm de gelecek. O gün anasını ağlatacağım ortalığın. Ama o gün gelmez. Ya nasıl gelsin? Başlamadı ki herif. Peki sonra ne olur? Erteledikçe kaygı artar. Kaygı arttıkça da erteler. Erteledikçe de kaygı artar. Kaygı arttıkça gene erteler. Bu böyle gider. Bir de kendi potansiyelini bilip de kullanamadıkça hayatta her yerde, her noktada kendini misafir gibi hisseder. Potansiyeliyle gerçek kimliği arasındaki mesafe gitgide artar. Bu da özgüveni çaktırmadan azaltır. Bir süre sonra epey bilgili ama hayal kırıklıklarıyla dolu, geçen yıllara küskün, ah bir elimden tutan olsaydı diye yakınan karizmatik sefillerden biri haline gelir. Yani arkadaşım, mükemmelliyetçiliğin fazlası sefaleti getirir. Bazı işlerde mükemmeli arzulamak demek her zaman mükemmelliyetçi olduğumuz anlamına gelmez. Ama psikologlar diyor ki eğer mükemmelliyetçilik klinik bir vaka halini almışsa bunun altında yetersizlik duygusu yatar.
Bakın kişi yetersizdir demiyorum. Kişi kendisini yetersiz görüyordur. Yani ancak kusursuz olurlarsa kabul göreceklerini düşünürler. Sıkıntı da zaten burada başlar. Yani aslında buradaki bütün çaba kendisini dış dünyaya, diğer insanlara kabul ettirme, daha fazla onay alma içindir. Ama genellikle bunun şuurunda olmazlar diyor psikologlar. Onaylanma ihtiyacı çok fazladır. Allah muhafaza ya onaylanmazsam korkusuyla hiç hata yapmamaya çalışırlar. Bu da inanılmaz bir yük. Her önlemi alırlar, ayrıntılarda boğulabilirler. Harekete geçerlerse eğer harika işler başarabilirler ama sıkıntı şudur, ya her zaman insanlar seni onaylayamaz ki. Önündeki sopanın ucuna havuç bağlanmış bir tane kaplumbağa gibi onay verin, onay verin, onay verin diye bütün ömür telef olabilir. Buraları tamamen psikologların alanı, onların alanına dalmayayım. Büyük başarılar yakalasalar bile yeterince zevk alamazlar bundan çünkü onlar için zaten olması gereken budur. Yani ya ne olacaktı o kadar ayrıntısıyla planladık, uğraştık, düşündük, zaten sonuç bu olacaktı diye düşündükleri için yeterince bir zevk de alamazlar o işten. Başarının tadını çıkartamazlar ama şurası çok ilginç, eğer başarısız olurlarsa yıkılırlar. Çünkü onların normali her zaman mükemmeldir ve mükemmelin altındaki her şey onlar için her zaman eksiktir. Ya evren bile yeterince mükemmel değildir. Evren bile gitgide dağılan bir şey değil mi? Bu büyük düzen bile gitgide düzensizliğe doğru gider. Gitgide dağılır. Sonuçta entropi diye bir şey var. Entropi neydi? Neydi? Neyse termodinamikten geçeli 14 sene oldu. Ben bu virajı alamam, burayı geçelim. Ben de böyle anlatıyorum ama ben de yüzlerce kez düştüm bu tuzağa. Hatta hala daha arada düşerim. En büyük örneklerinden biri de şu anda izlediğiniz bu YouTube kanalıdır. Bu kanalı kurmadan önce ben aylar değil, yıllar boyunca araştırmalar yaptım, düşündüm. Tam başlayacağım, biraz daha düşündüm. Hala böyle mükemmel olsun istedim, biraz daha düşündüm. İzlemediğim video kalmadı ama bir türlü harekete geçemiyordum. Yani biraz daha öğreneyim de böyle tam süper olsun. O zaman müthiş olacak. Böyle bir tane bölümü bir çekeceğim. Böyle bir anda milyonlar. Hiç öyle değilmiş ha. Yani elbette iyi yanları da oldu bu yaptığım araştırmaların ama bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Çok daha erken başlayabilirdim. Tecrübe dediğin şeyin içinde 5 tane başarı varsa 500 tane de hata vardır. Tecrübe aslında hataların toplamıdır. Ama hata yapabilmek için bile bir adım atmak gerek. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bu videonun bir halta yaraması için sürekli ertelediğiniz bir şeye başlayacaksınız. Şimdi bir adım atın ama bu adımı başarmak için değil, inadına hata yapmak için atın. Voltaire'in de dediği gibi, en iyi iyinin düşmanıdır. Ve benim ünsüz düşünür arkadaşım Emre'nin de dediği gibi, bir sıfırdan büyüktür kanka. Bir yerden başla. Şu dosya nedir? Elleme ayarladım babacığım. Aman